Evet arkadaşlar merhaba. Şu anda Varşova Polo Kulübü'ndeyiz. Ayda bir kere bazı pazarları halka burayı açıyorlar ve polo ve piknik eventi düzenleniyor. Ve bugün de geldik. Hava biraz kapalı ama şu an gayet güzel. Yağmur yağmıyor. Ve polo maçının başlangıcını şu an izliyoruz. Şimdi polo maçı başlayacak. Polo maçını izleyeceğiz ve bizi pizza, içecekler, güzel bir pazar günü bekliyor. Hadi bakalım. Şu anda tek tek takımları tanıtıyorlar, oyuncuları tanıtıyorlar. Evet, bu etkinlik dediğim gibi ayda bir kere düzenleniyor. Hava güzel olduğunda, yazın yani. Birkaç farklı bilet seçeneği var. Yanlış hatırlamıyorsak bizim bilete 46 zloty verdik. Bunu 10'la çarpın aşağı yukarı 460 TL. Varşova'nın 30 dakika uzaklığında kalıyor. Yani biz buraya Uber'le geldik. Nasıl döneceğiz bilmiyoruz. Genelde geldiğimizde burada çözüyoruz yani bir şekilde birisi ne rica ediyoruz. Bizi Varşova'ya geri bırakıyor. Bizim aldığımız bilet direkt gelip örtünü serip oturabileceğin bir bilet. Kendi içkini de getirebiliyorsun. Buradan da içki alabilirsin. Tamamıyla bir piknik. Hani kendi yiyeceğin, içeceğini de getirebileceğin bir etkinlik. Yani öyle hani sadece buradan alın, buradan yiyin, buradan için değil gibi şartları yok. Aynı zamanda masalı bilet de alabilirsin. Masaya bir para ödüyorsun. Biz 2 kişi geldiğimiz için bunu gereksiz bulduk. Çünkü masadan oturup izlemek istediğim bir event değil bu. Örtümüzü serip bu şekilde örtümüzü serip oturup buradan izlemeyi tercih ediyoruz. Prosecco'muzu da aldık. Çileğimiz de var ve pizza da söyledik. Şu an Gizem pizzayı söylüyor. Sıçtı arkadaşlar önümüzden geçerken. Müthiş bir denk geliş. Koş anam koş be hadi be. Yardır tıkıdık 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 tıkıdık. Vur vur vur. Polo'dan ne kadar anlıyorum o da meçhul tabii ki. Heyecanlı bir şey aslında. Wow. Evet şimdi Gizem pizza söyleme mission'ından geliyor. Arkadaşlar pizza söyleyecekseniz önceden biletleri alabiliyorsunuz. Bizim gibi yapmayın ve biletleri alın. Evet. O pizzayı sipariş veremedim. Tatsız bir şekilde geldi. Yüzü düşük bir şekilde geldi zaten. Anlat bize neler oldu. O pizzayı sipariş veremedim çünkü sistemlerinde gözükmüyormuş. Ben de başka bir pizza siparişi vermek zorunda kaldım. Olsun ama olive truffle oil yok galiba. Ondan biraz Yok. moralimiz gibi. Genel olarak orada bekledim gereksiz yere. Bu yüzden canım sıkkın ama okey. İçmem lazım. Evet ben seninkini içtim gazı kaçmasın diye. İyi yapmışsın. Bu oyunla ilgili yeni bir şey fark ettim Gizem. Sanırım iki takım da iki kaleye gol atabiliyor. Çünkü bir o tarafa attılar, bir bu tarafa attılar, bir de o tarafa attılar ama aynı takıma sayı yazıldı. Yani o yüzden iki takıma da gol atılabiliyor. Yani iki kaleye de gol atabiliyor her takım diye düşünüyorum. İlginç. İlginç. Evet. Ama buz aldım. Yani Harika. çünkü ödemeyi başka bir yere yaptım, bara yaptım. Siparişi orada verdim. Ve bunu ben söyledim. Bana asla kimse şunu söylemedi. Şuradan da ödeyebilirsin demediler. Ben fark ettiğim durumu ve ben önerdim çalışan kişiye. Bu şekilde de olabiliyor galiba. Evet dedi. Gereksiz yere beklemişim yani. Evet. Sonra bir kadın dedi ki ama biz de sıradaydık dedi. Sonra ben de hışımla döndüm ki ben zaten burada sıradaydım. Kadın da beni destekledi, çalışan bir kadın. O kadını da etkisiz hale getirdik. Herkes bir haddini bilsin bence. Aynen öyle. Koy aşkım. Bir sistem geliştirdim gördün mü? Buraya koyuyorum bardağı. Nereye? Bunun... Evet mantıklı. Evet evet. Evet. Evet menüdeki bazı şeyleri önceden alabiliyorsunuz ama pizzayı alamıyorsunuz. Çünkü QR kodla daha önceden ödeme yapıp sadece QR kodu gösterip sırada beklemeden siparişinizi oluşturabiliyordunuz. Ama bizim işimiz pizzayla. Chili con carne'yi ne yapayım? Ama önceden pizza alınıyordu buna eminim.
Çok eminim. Bu sefer baktım yoktu. Hatta sırada beklerken tekrar baktım. Hala varsa çünkü girip alıp QR kodla ödeyecektim. Belki bitmiştir ama önceden Belki bitmiştir. Önceden baktığımda da ama yoktu. Sadece pizzanın fiyatı yazıyor. Oraya koymuşlar ama satın alınamıyor. Öyle bir bilet seçeneği yok. Ama saçma sapan şeyler için var. Mesela çocuklar için bir animasyon istiyorsanız bunun için bile bir bilet var. Bunu bir iletelim gerekli mercilere. En azından buz aldım geldim. Hani bir şeyle daha geleyim dedim. İyi yaptın. Bakalım bir de bu buraya kadar çalışıyor mu acaba? Geçen sefer de aynı soruyu düşünmüştük ama çalışıyordu. Ha doğru değil mi? Çok seslerde duydum. Bence çalışır. Tamam süper o zaman. Şu an aradayız galiba. Hiç anlamadım. anlamıyorum ne zaman başlıyor, ne Başladı zaman mı, bitiyor. başlamıyor mu? Ben genel olarak hiçbir şey Bir anlamıyorum. düdük müdük bir şey olsaymış ya keşke. Evet, tam olarak yerimizi görüyorsunuz. Pizzamız da geldi. Ve gol de atıldı. Bu pizzaya ne kadar verdik? 41 zloty. 41 zloty. Neydi adı? Hatırlamıyorum. Mozzarella'lı bir şey olacak. Mozzarella bir şey. Evet arkadaşlar başka bir pizza istedik ama sistemde gözükmediği için bunu aldık. Şu an pizzamızı yiyeceğiz. Polo maçı eşliğinde. Yeah baby. İşte böyle rafine zevklerin olacak ya. Böyle rafine zevklerin olacak. Teşekkürler. Arkada müziğin olması güzel. Sen geçen sefer Bir hatırlamıyorum. müzik ben de hatırlamıyorum. Ama bu sefer kadın konuşuyor, çok bağırıyor. Ama evet anlatıyor işte. Aha. Şu top onda şu vuracak falan filan. Halletçi anlatıyor işte. Yani onu geçtim ama zaten ama bu sefer bayağı az oyuncu var. Geçen sefer sanki daha fazlaydı, bilmiyorum ya. 4 8 4 kişiyle mi oynanıyor? Hani Belki bilemedim. değişiyordu. Bunun sınırı ne? Hani yine bir gol oldu. Pizza güzel, lezzetli ama gerçekten geçen sefer 2 saat falan beklemiştik. Şu an 1 saat bile olmadı bence. Dedi ki benimki. Tam zamanında sipariş veriyorsun bu arada. Expert'ımı arayıp dedim yani biliyorum bunu. Çünkü almaz birazdan dedi yani. Evet. O yüzden pizza söyleyeceksiniz hemen siparişinizi verin. Yani şimdi bu kısımlar hep kaydediyor muydu? Bazı kısmını kesebilirim ya. Tamam. Kalabilir sorun yok. Tamam, privacy'ye bu kadar önem vermiyorum şu an. O kadar yol geldik. Sevgili arkadaşım Güven'le, Trasko ile birlikte. Bu yüzden Brawo! Pierwsza bramka Kingi Nowakowskiej w dniu dzisiejszym. 6'ya 4 oldu. Ne ara bu kadar gol atıldı hiç anlamadım. Teraz, proszę Państwa, nieco dłuższa przerwa. Ya yemin ederim sadece atların koşmasını izlemeye geliyoruz. gerçekten öyle. Oyunla sıfır alakamız var. Oyunla bizim alakamız yani hani. Ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor onu da anlamadık. Trzeba nóżką ładnie zamknąć tę dziurkę. Oyun işçi olmak istiyorsak farklı, Nie chodzi o to, bilmiyorum. Bence biraz daha kalabalık bir oyun olması lazım. Evet bir az oyuncu hissettik. Takip edemiyorum, çok azlar. umieścić na miejscu Aa bak bir şeyler oluyor. İnsanlar yürüyor. Hı hı. Bizim bilmemize gerek var mı? Ben kefek przeniesiony Niye insanlar gidiyor atlarla konuşmak için mi? Maç bitti mi? Hayır, maç arasında oluyordu böyle. Bir Bu arada çıkartma bence var. birkaç oyun oynanacak. Sadece bu oyun değil. Evet zaten hani 4 yapıyor Geçen sefer sanırım. de 2 böyle oyun bir yok şey muydu? olmuştu. Böyle bir ara oluyor. Herkes gidiyor sahaya, takılıyor, yürüyor, geliyor. Evet arkadaşlar bizi hani ilk yarıda böyle sahaya girebiliyorsun. Hani ne amaçla giriyoruz, neden giriyoruz, hani ne yapılıyor burada bilmiyorum. Yürüyor, herkes giriyor ve yürüyor. Bizde sürü psikolojisi, herkes yürüyor diye biz de yürüyoruz. Hani şey gibi mi hani bu maçın oynandığı yerlerde yürüyoruz hani bu mu onu anlayamadım. Yürüyoruz yani. Nereye ne kadar yürüyeceğiz bilmiyoruz. Uyum sağlıyoruz. Bu kalabalıkta kayboluyoruz. Bir oluyoruz. Yürüyelim Gizem. Yürüyelim. Bak şuradaki kukura bak kafasına beyaz şey takmışlar çok tatlı. Bu adam bayağı iyiydi. Bak incele.
Çok tatlı ya. Aa bak Gizem, şuna bak, Daşmund'a. Gizem. Geri dönülüyor. Bir sirkülasyon var. Ya örgülü, çok tatlı. Arkasından geçme. Tepmesin. Sevmek ister misin? Telefonunu ver, sev istiyorsan. Drodzy Państwo, zapraszamy do zejścia z boiska. Polo od 2000 Ben sizi çok sevmiyorlar. Bence çok sevmiyorlar. idą się spacerować, bo Evet, ikinci yarıya hazır mısın? Arkadaşlar büyük logolarla gelmeyin. Bence büyük logolar, her yerinde logoları olan insanlar basit, ucuz ve sıradan gözüküyor. Lütfen eğer bir gün buraya gelmeye karar verirseniz bu şekilde gelmeyin. Gelirseniz sizi carçlayacağım. Bu kadar. Sonra devam ederiz. Gizem'den tipler ve trikler. Anam süratları. O güzel gün batımına. Evet, durum update'i yapıyoruz. İnanılmaz bir yağmur başladı. Cool davranıp yağmurdan kaçışan En son insanlar olur. En azından hemen yağmur görüp kaçan insanlardan yani sonuçta biriyim. şeker değiliz ki erimeyelim, Orada bir eriyelim. şey bıraktık Ama mı? örtüyü bıraktık, çilekleri bıraktık, bir de benim bardağı bıraktık bence. Bilmiyoruz. Şu an çok yağmur yağıyor. Ama okey, yine eğlenmeye bakıyoruz. Ece şu an örtüyü kurtarmaya gitti. Zaten buradan nasıl döneceğimiz bir merak konusuydu, bir gizemdi. Bakalım ne olacak. Ama sorun değil. Bu bir yaz yağmuru. Gelip geçer. Hayattan neler gelip geçiyor ki bu mu geçemeyecek? Göreceğiz. Şemsiyemiz olsa bile kurtarmazmış çünkü bayağı yağmur yağıyor. Okey. Tadını çıkarıyoruz. Bu bir yaz yağmuru, unutmayalım. Kuru ceketlerimiz var, onları üstümüze giyip serüvenimize devam edeceğiz. Yağmur beni vazgeçiremez. Bizi bir yolculuğa çıkarken zaten yağmurlu bir yolculuk olacağını biliyorduk. O yüzden hiç sorun değil. İçkimizi içmeye devam ediyoruz. Evet, geldi. Örtü o kadar ağır ki sırılsıklam. Çam beni çek. Kenara sık. Bir dakika, nasıl çevireceğim kamerayı? Bana. Sana. Ha, böyle mi? Öbür Elimle. türlü olmuyor mu? Hani Sen bunu eski usul tutman lazım. eski usul nasıl olur? Lütfen bize tanıtır mısın? Bu arada arkada Mini Cooper Çevir. sponsorluğu var, gördünüz mü? Ben de... Islandık. Olsun canım. Şekeriz ama erimeyiz. Öyle bir şekeriz. Ultra premium şeker. Lütfen bardağını al ve kendini içkiyle tazele. Evet. Islandıktan sonra yapılacak en güzel şey. Islanmadan önce de yapılacak en güzel şey. Bir şey düşünüyorum. Evet, neyi düşünüyorsun? Nasıl dönsek? En son anı mı bıraksak Tamam yoksa... dur. Şu an saatimiz kaç? 3.30, daha vaktimiz var. Tamam, bunu şu an Chill. düşünmüyorum. Hani Ben en kötü son bir saat kala buradaki olan yetkili arkadaşımı görüp ona bu konudan bahsedeceğim biraz. Yetkili dediğim de biraz alçak gönüllülük ediyorum da neyse, siz biliyorsunuz zaten. sahibi mi demek istedin? Ha, tam olarak öyle. Neyse, ona bir çıtlatırız. O da bize çözümüne gelir diye düşünüyorum yani. Yetkili kişi. Tabii. Islanmama rağmen hala üşümüyorum ki ben hemen her an, her seferinde üşüyebilen bir insanım. Ben de üşümüyorum bu arada. Ama üşümüyorum. Rüzgar yok çünkü. Buna güvenerekten de zaten biraz orada durdum, kaldım.
Bayağı bir oturduk ama. Herkes kaçtı. Biz oturduk. Biz oturduk. Evet. O sırada bir gentleman gelip sağır, dilsiz, kör ve sakat köpeği kurtardı. İnsan yaşına göre Evet, o köpek de buradaydı az 190 önce. yaşında, pardon 130 yaşında olan Evet. köpeği. Çok böyle çok Hızlandık. şiirsel bir anda hani böyle. Yağmur gözlerim yağıyor, doldu. sakat kör, sığır bir dilsiz. köpek, polo maçının oynandığı sahada, adam geldi onu kurtardı falan. Evet, inanılmaz bir andı gerçekten. Çok büyüleyici bir andı. Buradaki hayvan sevgisine bir kere daha gözlerimle şahit oldum. Kesinlikle. Vlog yapıyorum, biraz seninle sohbet edebilir miyiz? Arkadaşlar şu anda polo maçında Türk Anastasia ile Anastasia değil mi? Anastasia ile tanıştım. İnanılmaz bir tanışma oldu çünkü öncelikle buraya genelde hani Türklerin geldiğini görmemiştim. İkinci olarak da Anastasia isimli bir Türkle tanışmak. Öyle vermişler. Vermişler. Maşallah ama Anastasia tam Anastasia. Teşekkürler. Anastasia burada ne yapıyorsun? Böyle kısaca bir bahseder misin? Arkadaşımla güzel zaman geçirmeye, işte pazar gününü köpeğimizle zaman geçirmeye geldik. Küçük bir piknik, biraz şarap, biraz meyve yemeye geldik. Aynı zamanda değişik bir anı oldu bizim için. Çünkü ilk defa geldik polo oyununa arkadaşımla. Onun için öyle kısacası güzel zaman geçirmeye geldik. Harika, teşekkürler ama güzel geçtiğini düşünüyorum. Yine de yağmur yağsa da bence çok keyifli bir gün oluyor. Oldu da. Hem Aynen bak yağmur öyle. bizi de tanıştırttı. Aynen öyle, çok memnun oldum bu arada. Hiç Ben de. beklemiyordum. Özellikle Türk birisiyle burada tanışmayı. Onun için çok Kesinlikle. mutluyum aslında şu anda. Kesinlikle, evet ben de öyle. Sen de 10 senedir burada yaşıyorsun. Yaklaşık aynen, biraz daha az. 8-9. Evet, biraz sohbet ettik biz bu çekim öncesi. Annesi Antalyalı, babası Belaruslu. Bir 10 sene kadar önce o da buraya taşınmış. Ben de tam olarak 10 sene önce geldim. Tam anladığım kadarıyla çok hani Türk çevren yok burada Hiç yok gibi. açıkçası. Hı hı. Hiç burada Türk arkadaşım yok. Evet. Genelde Polonyalı. Evet, benimkisi biraz daha mix böyle. Hem Polak hem Türk. Okay, we're gonna stay. Enjoy the rest of Iskender. Bunlar da işi biliyor. Ben bunları sevdim. Evet. Ben onlarla arkadaş olacağım. Gel. Tamam, onların yanına oturalım. Can we join you diyelim. Biraz etrafta gösterelim. Tamam, bunları bırakalım. Şu an sanki senin kanalın ve ben seni çekiyorum. Bugün senin kanalın aşkım. Ya, yerim. You should bring your cat too. Yasnadı. Yazın var. Canavar. Canavar Bir canavar yaslayı. arkadaşlar. O çok tatlı bir canavar ama. Tatlı bir canavar. Ya şöyle beni parçalamayacağını bilsem geçireyim. Evet, şu anda bar kısmına geldik. Böyle. Hadi o zaman biraz tura çıkalım. Buraya çıkalım. Anlat bize. Neredeyiz? Önce ne yapıyoruz? atlarımı sevsek içelim mi? İçeriye bakıp atlara geçelim. Burası aslında düğün yeri olarak da kullanılıyor, tutuluyor. Burada genelde düğünler de yapılıyor. Geçen sefer geldiğimizde VIP kısım buradaydı. Şu an Evet. öyle bir şey kısmı Bu sefer görmüyorum. öyle bir kısım yoktu. Onun yerine bundan ziyade şu dış kısma stand ve masaları daha fazla koymuşlardı ve sanırım o şekilde VIP kısmı satışa çıkartmaya başlamışlar. Ama VIP'de mesela sınırsız içki vesaire de vardı. Hani öyle bir sınırsız bir içkinin olduğu bir yer göremedim. Sanırım bu sefer yoktu. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Sınırsız içki zaten bize her şey sınırsız gibi. O yüzden pek bilemiyorum hani bu konu hakkında nasıl bir yorumda bulunsam. Genelde ben sınırsız olan departman kontenjandan her şeye katılıyorum. Sınırsızdır, VIP'dir, whatever. Aa, gel bak, Atnalı ağacı var burada. Evet, Atnalı ağacındayız. Atnalı ağacını ilk defa görüyorum ben de. Evet. Hadi çekelim. Kendini çekip Atnalı ağacını çek. Hadi çekelim ama kendini çekiyor. Aa, pizza kutuları nasıl koymuşlar baksana. Çok mantıklı. Aa, biz ne yaptık? Kenara bir yere koyduk, almışlar. Ben değil mi? çöpe attım. Aa, aferin aşkım. Evet. No. No. Ayakkabı zaten süet, yağmurda süet giydim. Ben de biliyorum. Ama yani şimdi kombin mi? Yağmurun süeti ıslatması mı?
kombini tercih ettik. Haydi. Ama bu kadar çekilmiş çiçekler gerçek mi değil mi ona bakalım. Çok merak ettim. Çiçekler gerçek mi değil mi yine bir araştırma. Değil. Gerçek değil. Gerçekler. Pardon gerçek değiller. Değil. Bu mu yani? Şov bitti mi? Ya bu sefer çok kısa sürdü. Bu falan Ama yağmur yağdığı için bence. keyif almadım diyemem. Tabii geldim ben buraya gelmek istiyorum. Konuşuyorsam zaten. Keyifli ama Konuşuyorsun böyle tabii ki buraya gelmek her zaman keyifli ama normalde 6'ya kadar süren bu etkinliğin şu an böyle bitmesi. Neyse ben gidip müziğe atmalıyım arkadaşlar. Müzik kesinlikle benim Atları da sinirlerimi bozuyor. göreceğiz. Hadi gelin müziği ve atları hallediyoruz. Hadi bakalım. İş bitiricilik nasıl olur? Bunu Hani bir ortamı nasıl istediğim bir hale getirebilirim? Adım adım bunu izleyeceğiz ve göreceğiz. şimdi şu an Gizem T'yi görüyoruz. Soyadını vermiyorum ki hani ifşa olmasın. Kimse girip görüp bakamayacakmış gibi. Gelin. Hadi buradan. Tamam. Bakın sakatlar, dilsiz ve 100 yaşındaki köpek burada yatıyor. Ya seni yerim. Arkadaşlar bakın işte. Götür bizi atların olduğu yere. Ben bu olabilir. Jessica'ya bindim ben. Jessica'ya sanki bilemem. Fotoğraf çekeceğim. Buradan oraya geçebiliyorsun. Adı Gato. Ciddi olmasın. Gato. Tamam fazla. At çağırıyorum işte böyle de yapılır. Evet Gizem, müziği hallettin. Martini, neydi bu? Espresso martini. Martini aldın. Nasıl hissediyorsun? Ya kimse farkında değil burada insanların. Yani Olmayan müziği getirdin. Yani kimse farkında değil burada oynadığın rolün. Ama ben farkındayım aşkım. Ben biliyorum. Yani bence herkes bir şekilde bilmeli ama bilmemeli de. herkes her şeyi bilseydi bu işin tadı çıkmazdı. Herkes her şeyi ispatlamaya çalışırdı. Önemli olan şey benim farkında olduğum şeyler. Tadını bizim çıkartmamız. Tadını bizler çıkarıyoruz. Onlar değil. Onlar çıkardığını zannediyorlar. Ben zaten burada kalmaya karar verirken müziği aştıracağımı bildiğim için burada kalmaya karar vermiştim. Onlar gibi eğer müziğin bir ilah ya da bir tanrı ya da bir güç tarafından açılmasını bekleseydim zaten burada kalmazdım. O yüzden öbür insanların düşündüğü bizim pek umurumuzda olmamalı. O zaman cheers. Gizem Tea. Gizem Tea'ye çok teşekkürler. Evet şu an insanlar olmayınca da böyle bomboş. Biz hala hiç müzik içip pazar Bu arada mikrofon bende. Evet. Gizem Tiyen Trust Queen. Evet arkadaşlar şu anda buranın sahibi olan Tomaş'la beraberiz. Birkaç sorum olacak, birazcık sohbet edeceğiz. Hi Tomek, how are you today? I'm fine, thank you. And you? Thank you so much. It's been a lovely day. We watched a really good polo match, and as you know, this has been, well, at least mine, second time here. And actually, we're still trying to get the gist of the rules of the polo game. We're still learning about it. But tell me, you've been here, you've been owning this place for a quite long time, right? Yes. Oh. That would be like 20 years almost, yeah. 20 years. Wow, I think it's the dream of every Emirate. Yeah, probably. Yeah, It's a dream come true. it is. It's such a peaceful place. I cannot even imagine to live here for my life. Far from all the stress. Well, as a person who works in corpo, I think you can understand my situation here. But we really, really enjoy coming here and just spend our Sundays here. And can you please tell us how you ended up here? How you managed to be the polo guy? Well, you know, when you're starting polo, actually, you become a polo fanatic very quick, sooner or later. That's the kind of sport polo is. Yeah. So you just want
to do it all the time actually. Did it start with your love to horses? Yeah, exactly. Yeah. Yeah, and then this sport brings me so much about horses and a team and a speed and everything that you can find in any other sport, dynamic, contact. So it's all there. You're also a player, right? Yeah, yeah, of course. Yeah, Yeah. This is how I started. Yeah, Yes. When did you start playing that polo? was 20 years ago. 20 years ago. That's been a long time. So you've been playing polo for 20 years. And just after I started this place. So almost 20 years ago So you as well. you dived right in. Totally, like most of us. You yeah. told, I found what I'm looking for and this is it. Oh yeah, polo is definitely that most of us looking for actually. If you are just a horse lover, yeah, that's for you. Yeah, I mean, you could have picked. There are a couple of different horse. I don't want to say games, but you know what I mean. Sports, disciplines, Yeah. yeah, like jumping, dressage, they're all fine. And What then, pulled you to polo? you know, this is actually playing a ball. It's like, you know, when you are It's there, like a out there, football, but it's like a with a football, horse. but then you play it on the horse. Imagine your horse that you love and you know and you feel good about, and he's capable to do so much for you. It's amazing feeling there. But you're still hitting the ball, passing to your friend. You know, you have all these tactics. It's awesome. It's great. Yeah, the tactics, Fantastic. the team spirit, Mhm. and you get to take care of the horses at your barns as well. So you actually you adopt them, or your other horse gives birth to them, and so you are very much involved in the development of the horse as Oh yeah, well. yeah. We breeding horses here. You're This breeding is the a special, yeah, horses. special kind of horses for polo. Mhm. That the race is already 50 years. What is so special about them that makes them That's the- appropriate for Yeah, polo? that's very important thing actually, because you cannot play polo on a big, huge, massive horse that will not turn, that will not speed up so fast or stop. You know, Mhm. we need very flexible horses. We need horses that doesn't get afraid of actually nothing, Mhm. because it's like a little battle out there. It is a little So they're battle. just amazing. They're fast, quick, you know, and they're not afraid. They do everything for you. It's awesome feeling also. Yeah. Yeah, of course. I have a one Just for question. jackers, yeah, right. But you know, next time you stand up there on Yeah. on this terrace, Then- and then you see the ball, Yeah. much better, which makes a big difference. And I have a question, because this is what I realized during this game today. Can any team have a goal in any of the? Oh yeah, Right? this is a very important thing about polo. Yes, so that's after what I after realized. each goal, we're changing the sides. Okay. Not in the middle of no, we don't That's- change the side after the half. Mhm. After each goal. Each goal. So That's what I realized. scoring to because- the same goal means that each team is ending with another goal, another goal, another goal. It's not like one team scoring the same. That's what I thought, because the Right. yellow team scored there and then there and then Yeah, there yeah, again, yeah. and I'm like, wait a second, like this is a bit different than what we are True. accustomed You know, to. it comes because the game of polo is so old. It's like more than 2,500 years. Really? Like, Yeah. like, what is the year that then it started? Ah, to- we don't know exactly, but like in the Middle Asia, they play from 1,000 years actually, and actually we use the same mallets they used to use 2,000 years ago. Oh, wow. So the changing goal rules is because of the reason that polo game was placed on very different grass, Mhm. and it was never even. It was always somewhere. Yeah, the hills. So to be fair, they changed the sides each goal, so everyone has the same fairness, yeah, equality. equal. And that's why actually that's why we change it till now. Yeah, That the sport is that so actually old. makes sense. Well, now we have an even grass, but the customs, the rituals, they stick. The rules, they still stick. Mhm. That's very cool. And we saw today 8 players, 4 in one team and 4 in another Yeah. team. Is this always the Yeah, number? Always a number. Okay, it never becomes 5 to 5. No, It's never. always No, 4 to no. 4. Since English discovered polo in Mhm. let's say India, Persia, that's how it is. Okay. But before they used to play with 20 against 20 maybe. We never know. Okay, and you know, Warsaw, it's
It's a beautiful city. Obviously, we've been living here for many, many years, but it's a little bit harsh during winters. How do you manage to keep connected with Polo Sport during winter times? Oh, actually, yeah, we spend a lot of time out of Poland in the winter, so Right. we visiting friends in Argentina mostly, Yeah. or yeah, playing somewhere else where Okay. the sun is shining. You always follow the sun playing You polo. always follow the sun and where Yeah, the horses are. Do you take the horses with you to? No, we Wziąłeś, don't. We tak? don't. Ona jest A, jeszcze jest, dobra, okej. We don't take the horses. We always rent the horses away. Okay. Only Europe, and we move horses. Okay, that's pretty complicated topic to also move horses around. I know we have a family friend. His only job is to transfer horses internationally. They're in the transportation business, but transportation for horses. So I'm a little bit familiar with the topic, and I know it's quite complicated. Do you keep the horses that are playing here during winter times, Yeah, or yeah, yeah, they're still staying here? This is saying, yeah. But our horses come from Argentina, right? So Okay. they travel all the way from Argentina. This year we have two coming, flying. So yeah, it's hard for them because they need to change everything. They change daytime, totally different, Mhm. but also the season time. So they coming here and they think maybe it should be a winter now, but it's hot and summer, so they suffer a little bit. Okay. And just to wrap our conversation up, because I know you're a busy guy, and so there are just two topics that I want to talk. First of all, you discovered your dream 20 years ago, and you bought this place. You turned it to your dream, where everyone would love to come. Once a month, every Sunday, if you probably opened it up every weekend, they would still come. How do you feel about that? Because there's a saying, if you are doing a job, if you're working where your dream lays, it's never feels like a Oh yeah, work, yeah, right? sure. So how do you feel about this? You accomplish, what do you want to say to those people who are, sorry about that, no offense, younger than you are, Mhm. who are still looking for their dream and who are still trying to accomplish their dream and live in a world that they are working but working to accomplish their dream, so it never feels like work? What do you want to tell to them? Yeah, well, it's possible. It happens. Just try. Try and try and keep on trying. Keep on trying. If you're lucky and you Luck plays a huge part in it it, is, right? it is, but believe me, it's always a lot of work behind that. So you can work a lot and not be lucky, Hmm. but if you got those two parts, yeah. So I never thought I'm gonna have a club, but it was my dream, of course. A different meaning of club from what we know. Yeah, there's polo club. Yeah, yeah, Polo yeah. club. But you know what you said, it just brought me this quote, which I really love. Everyone loves to say, the world is your oyster, but they don't know the rest of the sentence. Do you know what's the rest of the No, I sentence? don't. It's Never heard it, that. it it follows, but it hell takes a lot of power to crack it. Because you need a lot of power to crack an oyster, Yeah, and there's the pearl inside. true. So, nevertheless, You know, if it's so easy, if it would be so easy, it doesn't taste like that. it doesn't taste like No. that. Yeah, it's like love. Love is not love if you don't work for it. Your dream is not a dream if you are not, missing it at the beginning and you work very hard for it, right? I agree. Indeed. I agree. Yes. So it's even tastier when you work for it. You know, if you wanna get it from nothing with a blink of your eye, I don't think you appreciate that. Yeah, definitely. And any last sentences before we
turn off this interview? Any last sentences to, I don't know, anyone who, I don't even know who's gonna watch this, but anyone who might be watching it? Yeah, you know, we're waiting for Polo in Turkey. Yeah? Yeah, Yeah? he should be there, no? Well, I mean, this might be a great start of collaboration, or I don't know. If someone's gonna watch this, and if someone wants a polo game in Turkey, well, you know who to contact. Maybe it's already there, so yeah. We do have the horse races, which I really like because it's like a little bit gambling as well. And in Turkey, it's very That's kind right. of sophisticated Uh-huh. rather than here, because here you just go and watch. But there in Turkey, at the horse track race, there are a bunch of restaurants. You Mhm. can sit, have like a full Yeah, course yeah. of dinner, and you can Enjoy, drink and yeah. enjoy it. Like I feel like it was more sophisticated there. But it's also the customs. That's what we're used to versus here. But I think this can be really, really a change for Turkey rather than the horse race, because I think this sport has more sophistication than just a straight race. As you said, it has tactics. It has the team playing, because Definitely. race is a solo game for them. So I think definitely we can somehow take it there. So if there's anyone who is interested, you know who to reach out to. We can start a new support in Turkey. Let's play Poland versus Turkey team one day. That would be awesome. Very well. Tomek, thank you so much Thank for you. your time. Time is money. I know that. And thank you so much. This has been a very valuable interview for me, and probably for my very new channel. And, you know, we can only wish the best for you and for your location and for your Same event. for you. And we Good cannot luck with your channel. Thank you, and we cannot wait for how this is gonna even improve in the upcoming years. Thank you so much. Thanks. Thank you. Evet arkadaşlar, şu an bitirdik. Tomek'e çok teşekkür ettik. Sonra bakalım devamında gün nasıl ilerleyecek göreceğiz. Hadi bakalım. Then or those guys were just take me out and bring it. They almost 3,000 zloty. Just to bring it and take it out. So Arkadaşlar burada az önce insanlar vardı, oturuyordu falan. Kalabalık bir yerde. Enjoy the horses and the venue.